Ben Beril Karabulut. Yaklaşık 9 senedir startup ekosisteminde Senior Product Designer olarak çalışıyorum. Yaklaşık 4 senedir de bu hem tasarım odaklı düşünce hem de girişimcilik alanında da mentorluk ve danışmanlık veriyorum. Ve aslında yani ben de sizler gibi birer girişimciyim. Bugün size 3 tane önemli müşteri bulma, müşteri deneyim ve tasarım odaklı düşünce ile ilgili soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. İlk sorumuz müşteri kimdir? Müşteri aslında biz müşteriden önce kullanıcı adını alıyoruz. Yani biz bir ürün ve bir girişim kurarken öncelikli olarak kullanıcı deneyimi denilen bir deneyim tasarlıyoruz. Müşteri dediğimiz kavram ne zaman devreye giriyor diyecek olursak aslında kullanıcılarımızı para ödedikten sonraki kısma biz müşteri diyoruz. Yani bizim ürünümüze veya hizmetimize bir ücret ödeyen kişiye biz müşteri diyoruz. Müşteri kavramını ve müşteri deneyimini elde edebilmemiz için de öncelikli olarak doğru bir kullanıcı deneyimi tasarımı yapmamız şart. O yüzden kullanıcı deneyim tasarımını sağladıktan sonra ikinci aşama dediğimiz müşteri deneyimi kısmına geçiş yapmış bulunuyoruz. Bundan sonraki tabii ki en önemli şeylerimiz ise bu kullanıcı deneyim tasarımını doğru tasarlayabilmek için müşteri ihtiyacını nasıl analiz edeceğimizi öğrenebilmektir. Müşteri ihtiyaçları nedir, nasıl belirlenir dediğimiz kısımda yani kullanıcıyı müşteriye dönüştürme aşamasında öncesinde yapmamız gereken 6 tane adım var. Bunlar nelerdir diyecek olursak aslında ilk başta biz bir tasarım odaklı düşünce dediğimiz bir noktayla başlıyoruz. Yani ele aldığınız bir ürün veya hizmeti öncelikli olarak bir problem odağında oluşturmanız gerekiyor. Yani sizin bir müşteri kitlesine, bir müşteri ihtiyacını belirlemeniz için gerekli olan şey öncelikli olarak hedef kitlenin ihtiyaç duyduğu problemi belirleyebilmek. Biz ne zaman problemi gerçek anlamda belirlersek, yani problemi ele alıp, problemi tanımlayıp, onu çözüme ulaştıran süreci ele alırsak, o zaman gerçek anlamda bir müşteri ihtiyacını belirlemiş oluruz. Peki bu nasıl oluyor? Öncelikli olarak problem dediğimiz şey gerçekten insanların yani hedef kitlenizin gerçek anlamda onların ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz problemlerin ele alınmasıyla başlıyor. Bunun için de öncelikli olarak yapmamız gereken şey empati aşaması. Yani biz empati aşamasını ne kadar doğru bir şekilde tüketirsek ve nasıl doğru bir şekilde yönetirsek o kadar doğru bir problem analizi yapmış oluyoruz. Problemi tanımladıktan sonra problem sahalarını belirlememiz gerekiyor. Çünkü bu problem tek başına bir tane problemden oluşmuyor. Birçok problemden oluşuyor ve bu problemleri net bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Bu problemleri tanımladıktan sonra bu problemin çözümüne inandığınız en basit haliyle bir çizim yapmamız gerekiyor. Bu çizim aşaması gerçekten çok basit bir şekilde olması gerekiyor ki biz bu çizimlerden oluşturduğumuz sonuçlarla bir hipotez oluşturalım. Bizim için hipotez oluşturmak, doğru karar vericilerle birlikte bu yolda hareket etmek girişimciler açısından çok önemli. Bu hipotez oluştuktan sonra elimizde artık bir problem var. Bu problemin ana kaynağının ne olduğunu biliyoruz. Bunu kullanacak olan kullanıcılara az çok hakim oluyoruz. Ardından hipotezi belirledikten sonra gerçekçi bir prototip hazırlama aşamasına geçiyoruz. Bu prototip gerçek anlamda ele alınan bir ürünün yani tamamen kodlanmış olmasına ya da işte çalışır bir vaziyette olmasına gerek yok. Sadece problemin nasıl çalıştığını, problemin işte nasıl çözdüğünü göstermesi bizim için yeterli. Ardından gerçek kullanıcılar üzerinden de bunu test etmemiz gerekiyor. İşte bu nokta müşteri ihtiyaçlarını belirlemeye başladığımız nokta. Yani siz müşteri ihtiyaçlarını belirlemek için öncelikli olarak elinize bir prototip almanız gerekiyor. Bu hizmet için de geçerli. Ne kadar küçük bir prototiple de bile olsa test yaparsanız o kadar çok kullanıcı ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını belirlemiş, pazardaki yerinizi net bir şekilde görmüş olursunuz. Bu yüzden müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve bu tasarım odaklı düşünce adımlarını geçebilmek bizler için çok önemli. Bundan sonraki zaten en önemli şey ise aslında bu test edilme aşamasına geçen persona dediğimiz kısım. Biz personaları genellikle tahmini kullanıcılarımız olarak görürüz. Yani genellikle bu personalar gerçek insanlar olabildikleri gibi hayali kullanıcılar üzerinden de gidebilir. Ne yapıyoruz biz persona dediğimiz zaman? Aslında bu problemi görme aşamasında empati dediğimiz kısımda personanın belli başlı özelliklerini sıralıyoruz. İşte bunlar nedir? Demografik özellikler, işte yaşı, işte ismi, cismi,
işte hangi markaları seviyor, hangi motivasyon kaynakları neler, nasıl şeylerden hoşlanıyor. İşte bunları genel olarak biz hayali olarak veya gerçek kişileri gözümüzün önünde canlandırarak oluşturuyoruz. Bu persona analizi gerçek anlamda bize o ürünü kullanacak olan kişiler hakkında fikir vermenin de ötesinde potansiyel müşterilerimizi de belirliyor. Biz genellikle bir prototip hazırlarken 8 tane persona hazırlamanın uygun olduğunu görürüz. Daha az ya da daha fazla olması değil, 8 tane genellikle yeterli oluyor. Örnek veriyorum, işte ben bir mobil uygulama yapacağım ve işte genel böyle insanların işte kullanım açısından da böyle bir sosyal medya uygulaması olsun istiyorum. O sosyal medya uygulamasını kimler kullanacak? İşte kaç yaş aralığındaki kişiler kullanacak? İşte ben Z kuşağına mı hitap ediyorum, Y kuşağına mı hitap ediyorum? İşte nasıl bir business model, yani bir gelir modeli elde edeceğim? Bu insanların işte favori markaları neler? Hani gibi birçok şeyi belirleyip 8 kullanıcı üzerinden bir analiz yapmış oluyorum ve böylece bir tasarım odaklı düşünce yapısına, metoduna uygun bir şekilde bir ürün geliştirmiş, ürünümü test etmiş ve günün sonunda artık evet, benim elimde bir MVP, yani minimum viable product, yani en yalın haliyle çalışan bir ürünüm var ve ben bunu artık gerçekten insanların kullanımını açabilecek şekilde geliştirmelere devam edebilirim diyorum. Yani özetle bir işte müşteri analizi yapmak, bir persona analizi yapmak, bir en yalın haliyle bir ürün geliştirmenin en basit adımları bu şekildedir. Şimdi persona analizini yaptıktan sonraki aşama aslında bizim bu ilk başta anlattığım tasarım odaklı düşüncenin ilk adımıydı. Yani empati aşamasıydı. Yani biz bir persona analizini, müşteriyi bulma aşaması için yaptığımız o buyer persona dediğimiz 8 tane personayı oluşturduktan sonra empati aşamasından bir sonraki adım olan problem sahası kısmına geçiyoruz. Bu problem sahasını detaylı bir şekilde analiz etmek için elimizde bu personaların her birinin yaşayabileceği problemleri belirlememiz gerekiyor. Bu problemler ele aldığınız bir ürün olabilir, bir hizmet olabilir ya da herhangi bir farklı bir başka bir girişim adı altında yarattığınız bir şey olabilir. Bu problem sahalarını belirlemek için biz öncelikli olarak bir kanca modeli denilen bir model kullanıyoruz. Bu model genellikle bizim kullanıcılarımızı bulup bunları harekete geçirip onlara birer ödül verip ardından onlardan artık yatırım alma aşamasına geçtiğimiz kısım oluyor. Ne yapıyoruz? Biz öncelikli olarak kullanıcılarımızı tetikliyoruz. Bu tetikleyenler iç ve dış tetikleyenler olarak ikiye ayrılıyor. Dış tetikleyenler genellikle olarak kullanıcılarımıza gönderdiğimiz işte reklamlar, onlara işte hadi gel birlikte şunu yapalım, hadi gel bu ürünü satın al dediğimiz dış tetikleyenlerdir. Ama bizim en çok oynadığımız nokta, problem sahası ve prototip aşamasına geçişteki en çok persona oynadığımız en büyük nokta genellikle olarak iç tetikleyeni harekete geçirmektir. İç tetikleyen nasıl harekete geçer diyecek olursak aslında şöyle. Siz bir gün örnek veriyorum, işte akşam eve geldiniz, Instagram'da dolaşıyorsunuz ve bir kış günü herhangi bir tatile gitme planınız yok, herhangi bir böyle bir düşünceniz yokken bir anda önünüze bir tatil fotoğrafı çıkıyor ve diyorsunuz ki bir butik otel bloğu. Diyorsunuz ben bunun sayfasına bir gireyim, işte otellere bakayım derken bir anda gözünüzün önüne bir tane sonsuzluk havuzu gözüken bir post çıkıyor, bir gönderi çıkıyor. Diyorsunuz ne kadar güzel, ben hiç sonsuzluk havuzuna girmedim, nasıl bir his acaba deyip dolaşmaya devam ediyorsunuz. Ardından bakıyorsunuz ki o aslında işte Bozburun'da, işte Marmaris bölgesinde bir otel ve otelin Instagram sayfasında buluyorsunuz kendinizi. Bakın, eve gelmişsiniz, akşam saati, kış günü, tatile gitme planınız yok ama siz Instagram'dan şu anda bir havuza girme ve işte bir otel tatili yapmak için bir Instagram sayfasına dolaşıyorsunuz. Ve daha da detaylı bakmaya başladığınız sırada önünüze bir link beliriyor. Rezervasyon yap diye. Ve artık aslında sizin hiçbir şekilde hani tatile gitme düşünceniz yokken bir iç tetikleyenin sizi harekete geçirmesiyle artık bir tatile gitme ihtiyacı duyuyorsunuz ve o otele rezervasyon yaptırmaya başlıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte uygun tarihler şu tarihler, demek evet ben buraya gidebilirim diyorsunuz ve de ardından sizi o iç tetikleyen bir eyleme götürüyor. Yani aslında sizin durmadık yerde değil, tamamen içinde bulunduğunuz, yaşadığınız ve çevrenizden etkilendiğiniz şeylerle bu problem sahalarının içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Biz buna iç tetikleyen diyoruz.
tetikleme aşamasını geçtikten sonraki kısma ise eylem aşaması giriyor. Yani biz müşterileri, yani kullanıcıları müşteriye dönüştürürken eylem aşamasından faydalanıyoruz. Evet, kullanıcıyı işte ne yaptık? Tetikledik, işte postlarımızı hazırladık, Instagram'da müthiş bir sayfa yaptık. İşte bunları kullanıcılar gelsinler, görsünler diye bir profil çizdik. Artık o bizim sosyal medyadaki görünen yüzümüz oldu. Artık kullanıcıları da tetikleyebiliyoruz, öyle bir gücümüz de var. Artık kullanıcılardan beklediğimiz şey onların eylem aşamasına geçmesi. Yani ne yapması? Rezervasyon yapması. Kullanıcımız rezervasyonunu yaptı ve artık biz o tarihte onu bekleyeceğiz bir otel sahibi olarak. Peki bundan sonraki süreçte, yani kullanıcıyı eyleme götüren şeye biz ne diyoruz? Yani davranışı harekete geçirmek için neye ihtiyacımız var? Aslında 3 tane şeye ihtiyacımız var. Bunlar motivasyon, yeterlilik ve tetikleyici. Bu motivasyon, yeterlilik ve tetikleyicinin bir araya geldiği şeye biz davranış modeli diyoruz. Yani şöyle bir örnek vereyim isterseniz. Davranışı yerine getirebilmek için en böyle akılda kalıcı örneklerden biri. Telefonunuz çalıyor. Telefonunuzun çaldığını görüyorsunuz ama açmıyorsunuz. Neden? Bir düşünelim. Neden telefonu açmıyor olabilirim? Çünkü 0850'li bir numara arıyor. Ben bu telefonu açmak istemiyorum. Şimdi davranış modelimde ne oldu? Motivasyonum yok. Yani telefonu açabilecek yeterlilikte ve tetikleyenim var ama motivasyonum olmadığı için telefonu açamıyorum. Doğal olarak bir müşteri eylem aşamasına geçtiğinde o telefonu açmadığından dolayı biz o müşteriyi kaybetmiş olduk. Başka bir örnek vereyim. Telefonunuz çalıyor. Telefonunuzu açmak istiyorsunuz ama telefonunuzu açamıyorsunuz. Neden? Mesela ben çok yaşıyorum. Çantamda kaybolmuş. Yeterliliğim yok. Yani telefonu açacak motivasyonum var, tetikleyenim var ama telefona ulaşamadığım için o telefonu açamıyorum. Yani müşteri davranış modelinde yeterliliği olmadığı için o telefona cevap veremiyor. Bazen bu nedenlerle de birçok müşteriyi kaybetmiş olabiliyoruz. Başka bir örnek vereyim. Günlerdir beklediğiniz bir telefon var. İşte telefon yanınızda çalsa açacaksınız. Öyle bir telefon çalacak. Yani hani bir yatırım olabilir, bir işte başarı olabilir, ödül alacaksınızdır, ödülün haberi gelecektir. Bunu olabilir, herhangi bir şey. Yani motivasyonumuz çok yüksek. Ama telefon çalıyor, açmıyorsunuz. Neden? Telefon yanınızda bakın. Motivasyonunuz da çok yüksek. Yani ulaşsanız açacak durumdasınız ama açmıyorsunuz. Niye? Çünkü telefonu sessize almışsınız, tetikleyeniniz yok. Yani özetle davranış modelini tam anlamıyla yerine getirebilmemiz için motivasyon, yeterlilik ve tetikleyene ihtiyacımız var. Bu kısımları da tamamladıktan sonra aslında müşterileri, yani kullanıcıları müşteriye dönüştürme aşamasının artık ödül kısmına geçiyoruz. Ödül dediğimiz kısım aslında tam olarak şöyle oluyor. Biz artık tabii kullanıcıyı tetikledik, onu harekete geçirdik. O kadar çok yorduk ki kullanıcıyı, yani sürekli bir şeyler yapmasını istedik. Artık ona bir ödül vermemiz lazım. Bu ödülde ne oluyor? Aslında rezervasyon yap dediği anda ona vereceğimiz bir hediye çeki olabilir. İşte günün sonunda örnek veriyorum, işte Instagram'da attığı bir post sonucunda aldığı like olabilir. Hani illa bir maddi ödül vermekten bahsetmiyorum. Yani kullanıcıya yapmak istediği şeyi yapabildiğini gösterebildiğiniz an kullanıcıya verdiğiniz şey ödüldür. Biz o ödülleri verdiğimiz zaman kullanıcıyı artık zaten belli bir döngüde müşteriye dönüştürmüş oluyoruz. Çünkü artık bize zaten para ödüyor, hizmetimize ve ürünlerimizden ücret ödeyerek faydalanıyor ve biz bunlara bu nedenle de tam müşteri demiş oluyoruz. Tamam, şimdi ne yaptık? İşte biz sürekli verdik, işte tetikledik, eyleme geçirdik, ödülünü de verdik. Biz ne alacağız bu işten dediğimiz noktada işte yatırım aşaması giriyor. Bizim için en önemli olan şey yatırım. Bu yatırımı bir data toplama olarak düşünebilirsiniz. Karşılığında aldığınız bir ücret olarak düşünebilirsiniz. O müşterinin başka bir müşteri getirmesiyle birlikte büyüyen bir iş olarak, bir yatırıma dönüştürme olarak düşünebilirsiniz. Aslında bu döngüden kazandığınız her şeye biz yatırım diyoruz. Özellikle işte dijital ürünlerdeki en büyük yatırım da data dediğimiz kısım oluyor. Bu süreçlerde aslında baktığınızda, yani kanca modeli dediğimiz şey kullanıcıyı müşteriye dönüştüren en büyük modellerden biridir. Bu modeli de gerçekleştirdikten sonra zaten geriye çok da fazla bir şey kalmamış oluyor. Özetle bu kullanıcı deneyimi, müşteri dönüştürme, persona analizi gibi süreçleri design thinking, yani tasarım odaklı düşünceyi harekete geçirdikten sonra
Yapmanız gereken tek şey problem odaklı olmak, problemi çözüme götürebilmek ve bu çözümü gerçek kullanıcılar üzerinde test edebilmek. Lütfen gerçek kullanıcılar üzerinde test etmediğiniz hiçbir ürünle hayatınıza tam anlamıyla devam etmeyin. Ve lütfen pazar araştırmasını çok iyi bir şekilde yapın. Biz de gerçekten güzel girişimcilerimizi destekleyebilelim.